Mustafa Kemal'in annesi, Zübeyde Hanım, babası, Ali Rıza Efendi'dir. Ailesi, hem anne, hem baba tarafından, Osmanlı Devleti zamanında, Rumeli'yi Türkleştirmek amacıyla, Anadolu'dan göç ettirilerek Rumeli'ye yerleştirilen, Türkmenlerdendir. Babası Ali Rıza Efendi, bir süre gönüllü subaylık yapmış, ardından gümrük muhafaza memuru olarak çalışmıştır. Daha sonra, görevinden istifa ederek, kereste ve tuz ticaretiyle uğraşmıştır. Ali Rıza Efendi'nin, 1871'de evlendiği Zübeyde Hanım ise, yaşadığı dönemde az sayıda okuma yazma bilen, Osmanlı kadınlarından biriydi. Bundan dolayı, çevresinde, Zübeyde Molla olarak anılırdı. Mustafa, 1881'de, Osmanlı Devleti'nin önemli bir liman şehri olan, Selanik'te dünyaya geldi. Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım'ın, Mustafa Kemal'den başka, Fatma, Ömer, Ahmet, Makbule ve Naciye adında, 5 çocukları daha olmuştur. Ancak, Mustafa Kemal ve Makbule dışındaki çocukları, küçük yaşta, yaşamlarını kaybetmişlerdir. Makbule Atada'nın, anılarından anlaşıldığı üzere, Mustafa, kardeşleri Makbule ve Naciye ile, ceviz oyunu, saklambaç ve daha birçok, değişik oyunlar oynarmış. Çok hareketli olan Mustafa, kız kardeşleri ile şakalaşır, birçok muziplikler yaparmış. Çocukluk yıllarından beri, ata ve silaha karşı büyük heves duyan Mustafa'nın, tahta parçalarından tabanca ve tambura yaptığını anlatan Makbule Ata'dan, kardeşinin, her türlü oyuncağa düşkün olduğunu ve kendisine, Makbuş diye seslendiğini söylüyor. Mustafa'nın, hangi okulda eğitime başlayacağı, evde tartışma konusu olmuştur. Ancak, annesinin isteği üzerine, ilk olarak, geleneksel eğitim veren, mahalle mektebine başlamıştı. Babasının isteği dikkate alınarak, yeni açılan ve, modern yöntemlerle eğitim yapan, Şemsi Efendi Okulu'na gitmiştir. Bu okulda okurken, babasını kaybetmiştir. Bu yüzden, bir süre eğitimine, ara vermek zorunda kalmıştır. Sonra, Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne geçmiştir. Selanik Mülkiye Rüştiyesi, sivil bir ortaokuldur. Mustafa'nın, matematik öğretmeni, kaynak hafızın sert disiplini karşısında okuldan uzaklaşmıştır. Bu okulda okurken, çevresinde gördüğü subaylardan etkilenerek, asker olmaya karar vermiştir. Gizlice, askeri okulun sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Selanik, askeri rüştiyesinde okurken, matematik öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Efendi tarafından, kendisine, Kemal adı verilmiştir. Bundan sonra, Mustafa Kemal diye anılmıştır. Ayrıca, Fransızca öğretmeni, Yüzbaşı Nakiüddin, ona bağımsızlık ve vatan sevgisi gibi, duyguları aşıladı. Rüştiye'yi bitiren Mustafa Kemal, 1896'da Manastır Askeri İdadisi'ne geçti. Manastır Askeri İdadisi'nde, sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde, edebiyat, şiir ve konuşma sanatına ilgi duydu. Fakat, Türkçe öğretmeni ona, kendisini askerlikten uzaklaştıracağı korkusuyla, şiirle ilgilenmeyi yasaklamıştır. Bu okulda, Fransızca özel dersleri aldı. Manastır Askeri İdadisi'ndeki tarih öğretmeni, Kollası Mehmet Bey de, Mustafa Kemal'in düşünce yapısını etkileyen en önemli öğretmenlerinden biridir.
Bu öğretmen, genç Mustafa Kemal'e, milli tarih bilincini aşılayarak, onun, Fransız ihtilalinin çıkış nedenlerini ve getirdiği sonuçları kavramasını sağlamıştır. Mustafa Kemal, sonrasında İstanbul Harp Okulu'na girmiştir. Harp Okulu'nda okurken, arkadaşları ile birlikte, dergi ve gazete çıkardı. 1902'de, Teğmen rütbesiyle mezun oldu. İstanbul Harp Akademisi'nde okurken, derslerinin yanı sıra, ülkenin içinde bulunduğu siyasi durum ile yakından ilgilendi. Harp Akademisi'ni, Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdi. İlk görev yeri olan Şam'daki, 5. Ordu'ya atandı. Mustafa Kemal'in yetiştiği aile ortamı, küçük yaşta babasız kalması, annesi ve kız kardeşi ile yaşadığı güçlükler, Mustafa Kemal'in iyi bir asker ve devlet adamı olarak yetişmesinde, son derece etkili olmuştur. Karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi, küçük yaşta geleceği ile ilgili kararlar alması ve aldığı kararların arkasında durması, yine çocukluk yıllarından miras kalan özelliklerinden bazılarıdır. Bu özellikleri sayesinde, Türk milletinin kurtarıcısı ve lideri olmuştur.